Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla, yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Son dönemlerde DM kutumunu yıkan bir model vardı. Çok fazla istek aldı bu model. Ben de sizler için çalıştım, benzerini yapmaya çalıştım diyelim, daha doğrusu bana göndermiş olduğunuz modelin. Birçok farklı versiyonu var bu ilk denememizde. Ben Pinterest'ten birkaç daha farklı model gördüm. Onları da çalışmayı düşünüyorum. Gerçekten çok tatlı, çok zarif, değişik bir model. Şöyle bakın üzerime. Tek sıkıntı benim ipliğim 400 gramdı. Her zamanki Temu'dan aldığım iplikler beni çok zora soktu açıkçası. 400 gramı yetiştirmek için böyle birazcık zorlaya ördüm. Gıdım araya farklı ipler vesaire kattım. Yani şu an tam üzerime oturan bir model oldu. Açıkçası bir tık daha salaş durması daha iyi olacaktır. O yüzden beden kısmını örerken benim verdiğim ölçülerden bir 10-20 santim, hatta daha uzun örerseniz, small beden olsanız dahi daha güzel bir duruş elde edebilirsiniz. Bu şekilde şal bluz modeli. Bakın. Ben mohair iplikle çalıştım. Dediğim gibi 400 gramlık mohair ip kullandım. Temu'dan almıştım. Daha önceki Temu videolarımda da mevcut. Bu videoda zaten göreceksiniz. Gayet güzel, hoş bir iplik ama dediğim gibi Temu'nun böyle ipliklerin metrajı, gramajı az olduğu için yetersiz kalabiliyor. Yani ben üst bedenim çok zayıf olmasına rağmen böyle kıt kanaat yetti, yani böyle M beden falan kesinlikle yetmez, onu şimdiden söyleyeyim. İp konusunda zorlanabilirsiniz. Yani angora ipler de kullanabilirsiniz ama bence mohair iplikler kullanmanızı tavsiye ederim. Angora çok böyle polyester içerikli olduğu için sizi rahatsız edebilir. Mohair iplikler daha kullanışlı olur diye düşünüyorum. Evet, bluzumuz bu şekilde. Elimden geldiğince detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Her zamanki gibi videoda bütün detaylar mevcut. Bluzun diğer detaylı görsellerini Instagram hesabından paylaşacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beni takip ederseniz ve destek amacıyla küçük bir emoji, küçük bir yorum da bırakırsanız çok mutlu olurum. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Evet, şöyle parçamızı masanın üzerinde göstermek istiyorum. Şöyle bakın, 2 katlı hali bu şekilde. Yani açıkçası uzun bir dikdörtgen örüyoruz. Ama başlangıcımızda lastik yaparak başlıyoruz. Bakın, uzun bir dikdörtgen. Uç kısımlardan da kol çıkıyor. Diğer kısmını göstereyim. Bakın, ay ıslandı elamın etkinlikleri. Evet, bu şekilde kol çıkıyor. Şimdi ölçülerine hemen bakalım. Şimdi bakın, koldan başladık. Yarısını şu an 2'ye katlayıp o şekilde ölçüyorum. Diğer uca kadar 100 santim. Yani toplamda 200 santim. Ama dediğim gibi şöyle bir 10 santim, 20 santim daha örülse şu beden kısmı çok daha rahat olur. Sizlere onu tavsiye ediyorum. Benim ipliğim bu kadar olduğu için bu kadar örebildim. Bakın bu şekilde. Şimdi şu detaylarını da hemen santim olarak ölçüsünü verelim. Bakın, şu düz kısım 9 santim. Lastik kısmı şuraya kadar, düz kısımda dahil olmak üzere, bakın 29 santim, yani uçtan bu uca kadar. Daha sonra düz örgüye geçtiğimiz kısımda yine şöyle yapalım. Evet, bakın 71 santim görünüyor şu an katlanmış hali, hatta 72 santim. Bunun şu an katlı olduğu için tabii ki daha şey de görülebilir. Yani tam net ölçüyü de veremeyebiliriz. Çünkü bir taraftan çekiyorum, bir taraftan ölçmeye çalışıyorum. Yani dediğim gibi toplamda bu lastik kısımlara dahil 220 santim örmeniz, yani 2 metre 20 santim örmeniz gerekir diye düşünüyorum. Evet, ölçülerimiz bu şekilde. Şimdi en ölçüsünü hemen paylaşayım. En ölçüsü şöyle, bakın katlanmış halde duruyor modelden ötürü. Ama şöyle ölçersek eğer 55 santim civarı var katlanmış haliyle, çünkü tam doğru ölçü olsun diye. Şöyle bakın, buradan bakıyoruz. Siz buna 55 santim deyin. İnce bir iplik olduğu için kıvrılınca da hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet, örgümüze kullandığım ipliği göstermekle başlayacağım. Bu şekilde Temu'dan aldığım
Angora tarzı bir iplik. İçeriğini tam şu an hatırlamıyorum. Üzerindeki etiketleri çıkmış. O yüzden o konu hakkında bilgi veremeyeceğim ama daha sonra bulabilirsem ekrana yazacağım içeriği hakkında bilgi. Bu şekilde toplamda 6 yumak ipliğim var. Ondan yapmayı planlıyorum. Umarım yeter ama ipliğin yapısı şöyle bakın çok ince olduğu için şu 2 kat mı? Yok, tek katmış. Çok ince olduğu için çok cılız durdu. O yüzden de ben 2 kat kullandım. Şiş olarak şöyle 4 milim misinalı şiş kullanacağım. Bir de 5 milimlik misinalı şişim var. Şimdi öncelikle başlangıca geçelim. Tamam anneciğim. Şimdi 55 ilmek attım ve arkada ters önde düz olmak üzere ördüm. Belli bir uzunlukta, hemen santim olarak ölçüsünü vereyim size. Şöyle bakın 8 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi bunu 5 milimlik şişle ördüm. Şimdi 4 milimlik şişe geçeceğiz. 4 milimlik şişle lastik kısmını yapacağız. Ay Yeloş. Şimdi lastik kısmına geçtiğimiz için bir tık daralsın istiyorum. O yüzden de 4 milimlik şişe geçiyorum. Şimdi kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeği düz örüyorum. Sıradaki ilmeği ters örüyorum bakın. Bir düz, Bir ters. bir ters. Söyle Ela. Bir düz. Evet, bir ters. Bir düz, bir ters olarak bu 55 tane ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğini örmedim. Sondaki ilmeği de örmeyeceğim. Yani başlangıç ve bitiş ilmeklerini örmeyeceğim. Kızım ipime bastığın için öremiyorum şu an. Bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum öncelikle. Evet, sıra sonuna geldim. Düz örmüştüm. Bir sonraki ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi bir ters bir düz olarak lastik örgü modeline geçtik. Şimdi hemen örgümü çeviriyorum. Arka yüzde ne yapacağız? Arka yüzde de ilmekleri gördüğümüz şekliyle öreceğiz. Bundan sonra tersleri ters, düzleri düz olarak arka yüzde ve ön yüzde örüyoruz. Bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. Düzü düz, tersi ters. Düzü düz, tersi ters. Düzü düz, ters ters olarak örüyorum. Şimdi örgümüzü, lastiğimizi belli bir uzunlukta öreceğiz. Bu arada biz bu lastiği ördükçe, lastik böyle daraldıkça alt kısım daha böyle yelpaze gibi açık olacak. Onu da ilerleyen şeylerde, sıralarda model ilerledikçe o görüntü daha net ortaya çıkacaktır. Şimdi bakın bu kısmı ördükten sonra lastiğe geçtik. Lastiği bir ters bir düz olarak yaptık. Burada ilmek azaltma yapmadık. Sadece şiş numaramızı küçülttük. Bir de tabii ki lastik modeli olduğu için bir kendiliğinden de modelden ötürü bir daralma olacaktır. Onu da hesaba katalım. Şimdi ben lastiğimi belli bir uzunlukta örüp dönüyorum. Evet, şimdi lastik kısmını ben belli bir mesafede ördüm. Yalnız örerken şunu fark ettim. 4 milimle ördüğüm kısım biraz geniş oldu. O yüzden 3 milime geçtim. Yani şuraya kadar olan kısmı 4 milimle ördüm. Sonrasında 3 milimle ördüm. Bu şekilde daha sıkı bir lastik elde etmiş oldum. Şimdi artırmalarla devam ediyoruz. Artık lastik bizim için yeterli. Onu da kaç santim örmüşüm. Hemen söyleyeyim. Lastik kısmını şöyle 16 santim örmüşüm. Ben de 2 sıra artırma yapacağız. İlk sıramızla başlıyoruz. 16 sanki. 16. 4 milime geçelim. Aa bak benim artık parmağım yaptı. Bak parmağım. Şimdi bakın. Düz ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Bakın sıradaki ilmeğim ters. Oraya ayraç taktım. Birinci artırmamı buradan yapacağım. Ters ilmeğin şöyle yanından bir ilmek çekiyorum, ipi çekiyorum ve bunu düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi düze çevirip örüyorum. Birinci artırmamı yaptım. İkinciyi düzü düz olarak ördüm. Tersi ters olarak ördüm. Sıradaki düzü düz olarak örüyorum. Şimdi yine bakın ayraç koydum.
Yani her ters ilmeğin üzerine değil de bir atlayıp bir sonrakine şeklinde. Şimdi şuradan yine ipimi çıkarıyorum. Bir tane artırıyorum. İkinci artırmamı yaptım. Toplam 10 kez artırma yapacağız. Sıradakini düze çevirdim. Elini çek kızım. Sıradakini düz. Bir sonraki tersi yine düze çevirdim. Şu an 2 tane artırma yapmış olduk. Devam ediyorum. Düz. Tekrar artırmaya geldik. 3. artırmama. Şöyle bakın, hemen şuradan ipi çıkarıyorum. Düz olarak. Dur kız, dur yavrum. Örüyorum. Sıradaki ters ilmeği düze çeviriyorum. 3 tane artırma yapmış oldum. Devam ediyorum. Sıradakini düz örüyorum. Tersi düze çevirip örüyorum. Düz örüyorum. Ela bırakır mısın? Bak öremiyorum. Yine geldik 4. artırmamıza. Hemen şöyle sağından bir tane ilmek çıkarıyorum ve bunu düz olarak örüyorum. Bir sonraki ters ilmeği düz olarak örüyorum. Ya kızım, en önemli noktada engel oluyorsun. Devam ediyorum. Toplam 10 yere böyle aralıklı yerleştirdim ve artırmalarımı yapıyorum. Şimdi 6. artırmamı yapıyorum. Evet, bu şekilde belirlediğim noktalardan, bakın şöyle daha net anlaşılır. Arada bir tane boşluk, bir sonraki ters ilmeğin sağından olacak şekilde sıra sonuna kadar artırmalarımı yapacağım. Toplamda 10 tane ilmeğim artmış olacak. 55 ilmekten 65 ilmeğe çıkacak. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi bu 65 ilmeği arka sırada tamamen ters olarak örüyorum. Artırma, eksiltme yapmadan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, ilk artırma sıramı bitirdim. Arka sırada bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Yine artırma yapacağız. Aynı yaptığımız yerlerden yine artırma yapacağız. Şu sonraki ayraçları çıkarmadım, yerlerini kaybetmeyelim diye. Siz de çıkarmazsanız daha kolay olur. Şurada zaten artırma yaptığımız kısımlar kendini gösteriyor. Bakın şurada 2 ilmek. Burada tek ilmek. Burada 2 ilmek şeklinde. Şimdi yine bütün ilmeklerimi artırma noktasına kadar düz olarak ördüm. Bakın yine artırma noktasındayım. Şimdi şu artırdığım ilmeği düz olarak ördüm. Bakın. Şimdi bu ilmeğin sağından bir tane artırıyorum. Ortadakini düz olarak örüyorum. Bu kenarından artırma yaptığımız ters ilmek, düze çevirmiştik. Şimdi solundan da bir tane daha artırma yapıyorum. Devam ediyorum. Aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Tekrar geldik bakın artırma noktasına. Burada artırma yaptığımız ilmeği düz olarak örüyorum. Bu ters ilmeğin, düze çevirdiğimiz ters ilmeğin sağından bir tane artırıyorum. Ortadakini düz ördüm. Şimdi solundan da bir tane artırıyorum. Aradakileri düz olarak örüyorum. Yine geldik artırma yaptığımız ilmeğe. Bunu düz olarak ördüm. Şimdi şu ortadaki ilmeğin sağından bir tane artırıyorum. Ortadakini düz olarak örüyorum. Şöyle solundan çekiyorum. Bir tane daha artırıyorum. Yani diğer sırada 10 tane artırma yapmıştık. Burada 20 tane artırma yapmış olacağız. Aynı işlemi sıra sonuna kadar tekrar edelim. Bu sizin kafanızı karıştırırsa kendi belirlediğiniz kısımlardan da gelişigüzel artırma yapabilirsiniz. Şimdi ben sıramı bu şekilde tamamlayacağım.
Evet, 10 noktadan artırmamı yaptım. Sağından ve solundan yaptığım için 20 tane artırma yapmış olduk. Bir önceki sırada ilmek sayımız 65'e ulaşmıştı. Şu anda ilmek sayımız 85'e ulaştı. Arka yüzde yine bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Ön yüzde son kez bir artırma daha yapacağım. Evet, tekrar ön yüzdeyiz. Son kez artırma yapacağım. 85 ilmeğimi 95'e çıkaracağım ve o şekilde kalacak. Şimdi bakın, yine artırma yaptığım noktalara ilerliyorum. Evet, burası artırma yaptığım nokta. Bu sefer sadece sağından bir tane artırıyorum. Yani toplam 10 kez artırma yapacağız. Araları örüyorum. İkinci bakın artırma noktasına geldim. Hemen buradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde 10 kez aynı işlemi yapıyorum. Yani toplamda ilmek sayımız 95'e ulaşacak. Evet, şimdi ön yüzde artırmalarımı yaptım. 95 ilmeğe ulaştım. Arka yüzde de bütün ilmekleri ters ördüm. Şöyle bakın, zaten modelimiz yeterince genişledi. Ördükçe bu genişlik daha çok ortaya çıkacaktır. Şu an hem sinamdan dolayı içe kıvrılıyor, hem de artırmaları yeni yaptığımız için hani o en genişliğine henüz ulaşamadık. Bundan sonra şimdi ben 5 milime geçeceğim ve 5 milimle düz örmeye devam edeceğim. Yani artırma eksiltme yapmadan bu 95 ilmeği düz olarak öreceğim. Gidişatı bir size göstereceğim. Evet, şöyle bakın, kol lastiğinden sonra ben parçamı şöyle 150 santim uzunluğunda ördüm. Böyle bakın, göstereyim. Şu kısmı saymadan, kol lastik kısmını saymadan normal modelimize, düz modelimize geçtikten sonra 150 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi artık üzerime de denedim, çapraz bir şekilde geldiği zaman vücudumu sardı. Şimdi kol detayını azaltmalara geçiyoruz. Onun için hemen başlayalım. İpimizi düzeltelim. Şimdi azaltmaları artırma gibi 3 aşamada yapacağız. Artırmalarımızı 3 sırada yapmıştık. Bir sırada, son sırada 10, aradaki sırada 20, ilk sırada 10 şeklinde kesmiştik. Yani bir sırada 10, bir sırada 20, bir sırada 10 şeklinde. Şimdi bu sırada 10 tane ilmek kesiyorum. Şöyle 2 taneyi normal düz ördüm. 3-4'ü birlikte örüyorum. Birinci kesmem. Araları örüyorum. Şöyle ikinci kesmemi yapıyorum. Aralarda şöyle 1, 2, 3, 4 tane örüyorum. Bakın 1, 2, 3 tane kestim. Bu şekilde göz kararı 3-4 tane örüp bir tane keseceğim. Bu şekilde, yani toplamda bu sırada 10 tane kesme yapacağım. Bakın kaç tane kesme yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane daha aynı şekilde kesme yapıyorum. Evet, son kesmemi de buradan yaptım. Toplam 10 tane kesme yaptım. Yani kademeli bir şekilde azaltma yapıyoruz. Kalın ilmekleri düz öreceğim. Arkadan bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Şu anda 95 ilmeğimden 10 tane kesme yaptım. İlmek sayım 85'e düştü. Ön sırada tekrar kesme yapacağız. Arka sırada, arka yüzde bütün ilmekleri normal ters olarak örüyorum.
Arka yüze geçtim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, ilk kesme sıramı yaptım. Şimdi ikincisiyle devam ediyorum. Şimdi de bu sırada toplam 20 tane ilmek keseceğiz. Bu kestiğimiz ilmeklerin sırasından 1, 2, ara ara keseceğim yani. Denk gelirse iyi, gelmezse çok da önemli değil. Önemli olan o azaltmayı yapmış olmak, şu büzüşmeyi sağlamak. 3 tane kestim. Bu şekilde 20 tane keseceğim. 4, 5 tane kestim. Bakın. O büzüşme oluyor. Altı, 7. Bu şekilde toplamda 20 tane kesme yapacağım. Evet, kesmelerimi yaptım. 65 tane ilmeği düşürdüm. Şimdi şişimi şöyle 4 milime düşürüyorum. Arka yüzde 65 ilmeği ters olarak örüyorum. Ön yüzde son kez azaltma yapacağım. Lastik kısmımda toplamda diğer kolda 55 tane ilmeğim vardı. O yüzden burada da 55 ilmeğe ulaşıp lastik kısmımızı öreceğiz. Şimdi şu 65 ilmeği ters olarak örüyorum. İkinci kesme sıramı bitirdim. Üçüncü kesme sırasında son kez kesme yapacağız. Sonrasında lastikle devam edeceğiz. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Yani üçüncü kez kesme yapacağız. Burada da toplamda bu sırada 10 tane kesme yapacağız. Yine şöyle kestiğimiz ilmekler kendini gösteriyor. Ara ara onların üzerine denk gelecek şekilde 10 tane ilmeğimi de bu sırada kesiyorum. 55 ilmeğe düşürüyorum. Bakın. Bir tanesini kestim. Aradakileri örüyorum. İkinciyi kesiyorum. Yine bakın kesme yaptığım ilmekler üzerinden ilerledim. Şöyle büzüşük durması görüntü açısından güzel olacaktır. Şimdi bu şekilde bu sırada toplamda 10 tane kesme yapıyorum. Evet, kesmelerimi bitirdim. Bakın 55 tane ilmeğe ulaştım. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Ön yüzünde lastiğe geçeceğiz artık. Bakın 4 milimle ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Toplamda 55 ilmeğim var. Çünkü lastiğimizi diğer kolda 55 ilmek yapmıştık. Sonrasında artırma yapmıştık. Burada da aynı şekilde yaptık. Artırmayı yaptığımız gibi azaltmayı yaparak kolu diğer kolla eşit halde örüyoruz. Bakın bu şekilde baktığımız zaman modelimiz. Şimdi bu arka yüzü bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde yine devam edeceğiz. Evet, artık lastik kısmına geçebiliriz. Hemen 4 milimlik şişime geçiyorum. Lastiği sıkı örmek istediğim için. Buradan bütün ilmeklerimizi kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir düz, bir terse çeviriyoruz.
Bir düz, bir ters. 2 düz 2 ters de yapabilirsiniz. Bir düz bir ters de yapabilirsiniz. Bakın ilmeklerimi bir ters bir düze çeviriyorum. Arka yüzde de ön yüzde de ilmekleri bir ters bir düz olarak gördüğümüz şekilde öreceğiz. Toplam diğer kolu 16 santim uzunluğunda örmüştüm lastik kısmını. Bunu da yine 16 santim uzunluğunda öreceğim. Daha sonra ise şu şeye geçeceğiz. Şu uçtaki kısma geçeceğiz. Bu kısmı öreceğiz. Şimdi bütün ilmeklerimi ters düze çeviriyorum. 55 tane ilmeğim var. Daha sonra onları 16 santim uzunluğunda lastik örüp dönüyorum. Evet, lastik kısmını 16 santim yaptıktan sonra başlangıçtaki gibi 8 santim uzunluğunda 55 ilmeği önde düz arkada ters olarak ördüm. Şimdi artık ilmeklerimi kapatıyorum. Bu kol kısmını dikeceğim. Ve bluzumuzun finalini yapmış olacağız. Üzerine hafif buhar vererek ütüleyeceğim. O bir tık bir açılma yapacaktır. Ama çok bastırmayacağım için çok ciddi bir esneme veya genişleme olmayacak. Evet, bakın bu şekilde ilmeklerimi kapatıyorum. Bakın. Evet, bu kolları da bitirdikten sonra bakın aynı şekilde düz şekilde kapattım. Şöyle dikiş yaptım. Şu kısmına, şu düz kısımdan da biraz diktim. Katmak istedim buradan da. Çünkü direkt şu kol kısmı bana birazcık küçük geldi. İsterseniz siz bu lastiği daha uzun örebilirsiniz. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Bakın şu kısmı da birazcık ördüm. Çünkü direkt örmesek şu kısım çok böyle açık olurdu. Kola geçtiği zaman orada bir yığılma olurdu. Onu istemediğim için bu şekilde yaptım. Şöyle çevirelim diğer yüzünü. Evet. Böyle masalara sığmayan devasa bir model oldu. Lastiğimiz, beden kısmımız. Bakın bu şekilde. Toplamda 2.20 örmenizi tavsiye ediyorum. Lastikten bu kol ucundan diğer kol ucuna kadar 2 metre 20 santim örmenizi tavsiye ediyorum. S beden için. Diğer bedenler daha fazla örebilir. Zaten kolunuzu bir tanesini bitirip başta başlıyoruz ya. Bunu diktikten sonra üzerinize geçirip o şekilde daha net ölçüyü elde edebilirsiniz. Yani üzerinize giyin. Her aşamasında üzerinize giyin. Tamamen kestikten sonra, bitirdikten sonra örgümüzü üzerine giymenin pek bir anlamı yok. Bütün aşamalarda. Canım annem. Evet. Bluzumuz bu şekilde. Bunun birkaç farklı versiyonu da yapmayı düşünüyorum. Bakalım, aklımda birkaç bir şey var. Daha güzel projeler de var aklımda. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beni takip etmeyi ve güzel bir emoji, bir yorum bırakmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sen de söyle. Hoşça kalın diye.